Tıp bilimi denilince mutlaka ismi anılan, dünyanın pek çok ülkesinde sayısız sağlık kuruluşuna adı verilen, hekimlerin dahi 1000 yıl geçse de hala bilgisine başvurduğu İbn Sina, yabancıların verdiği isimle Avicena'nın tanıları ve reçeteleri günümüzde bile bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Doğadaki sağlık ekibi, İbn Sina'nın günümüzde sık sık rastlanan hastalıklar için önerdiği şifalı tarifleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar, İbn Sina'nın tedavi yöntemleri nelerdir, İbn Sina öksürük tarifi, İbn Sina incir kürü gibi aramalar yapıyorlar. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan İbn Sina'nın bazı hastalıklar için hangi şifalı tarifleri önerdiğine birlikte bakalım. 1. Cilt sarılığına özel kür. İbn Sina, çeşitli hastalıkların, üzüntünün, açlığın, cinsel aktivitenin fazlalığının, ağrıların, sıcak havaların, durgun sudan içmenin ve çok sirke kullanmanın cildi sarartabileceğini söyler. Cildin rengini koruyan ve cilde kan gitmesine yardımcı olan cilt rengini güzelleştiren doğal besinleri İbn Sina, nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhan ile reyhandan elde edilen içecek ve incir olarak saymaktadır. Kanı bedene ve cilde yayarak cildinin rengini güzelleştirmek isteyenlere ise büyük tıp alimi İbn Sina, şeytan otu, fülfül ve karanfil kullanmalarını tavsiye ediyor. 2. Göz hastalıkları. İbn Sina, göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık gibi rahatsızlıklar için gül yağı, anzarot ve haltit yani şeytan otu kullanılmasını önermektedir. Göz kapağındaki şişler, iltihaplar ve yaralar için de gül suyunu kullanmayı tavsiye eden İbn Sina, bebeklerde göz bakımı için de banyolardan sonra göze bir damla zeytinyağı damlatılmasını öneriyor. Göz rahatsızlıklarından biri olan konjonktivitte ise diken üzümünün sütle karıştırıldıktan sonra göz kapağına sürülmesini tavsiye eden büyük tıp alimi, ayrıca fesleğenin suyunu papatyanın öz suyuyla karıştırarak gözlerin yıkanmasını öneriyor. Çoğu kişinin sorunu olan gece körlüğü için ise İbn Sina, karaciğer yenilmesini tavsiye ediyor. 3. Baş ağrısı. Günümüzde baş ağrınız tutunca hemen ağrı kesici ilaca sarılıyorsunuz. Peki İbn Sina'nın döneminde yaşayanların baş ağrısı konusunda ne yaptıklarını hiç merak ettiniz mi? Hemen söyleyelim. Baş ağrısı sorununa karşı yumurta sarısı, hindiba ve sirke kullanıyorlardı. İbn Sina'nın tavsiye ettiği bu karışım vücuttaki kirli kanın atılmasını sağlayarak baş ağrısının giderilmesine destek olmaktadır. 4. Ağız kokusu. Vücudumuzdaki neredeyse tüm sorunlarla ilgili bitki ve gıdalarla şifalı kürler sunan büyük hekim İbn Sina, ağız kokusuna da doğal bir kür tavsiye etmiş. Ağız kokusundan kurtulmak için 3,5 gram havlıcan, 105 gram kabuğu soyulmuş limon, 3,5 gram kuru zencefil, 3,5 gram karanfil, 3,5 gram hindistan cevizi, 3,5 gram sivri biber, 700 gram misk, 3,5 gram kakule, 3,5 gram tarçını bir kaba aldıktan sonra üzerine bal ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın. Macun haline gelen karışımı tüketerek ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. 5. Böbrek taşı. Hayatta en zor iki sancı vardır. Biri doğum sancısı, diğeri de böbrek sancısı der bilenler. Doğum sancısına yapacak bir şey yok ama böbrek taşı için çekilen sancıya var. İbn Sina, böbrek taşı ve ağrısı çekenlere 3 önemli tavsiyede bulunmaktadır. Birincisi kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği tüketmek. İkincisi diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze ve mayhoş doğal bir meyve suyuyla ezilerek içilir. İbn Sina'nın 3. önerisi ise ağır yemekler ve süt ürünlerinden uzak tutularak acı badem yağı ve siyah nohut tüketmektir. 6. Aşk acısı. Günümüzdeki kalp kırıklıkları için zaman her şeyin ilacı desek de İbn Sina 1000 yıl önce aşk acısına da doğal ilaçlar önermiş. Kara sevdaya tutulan kalbi kırıklara bulabiliyorlarsa anne sütü içmelerini tavsiye eden İbn Sina, ayrıca doğal olmak kaydıyla tavuk yenmesini, bol bol hamama gidilmesini, menekşe, badem, kabak ve haşhaş yağı koklanmasını, bol bol sıvı alıp çorba içilmesini ve yeşil sebzelerle beslenmeyi önermektedir. Aslında bu tavsiyeler günümüz tıp biliminde de moral bozukluğu yüzünden bozulacak vücut dengesini düzenleme, enerji sağlama, tazelenip yenilenmek için önerilen şeylerdir. 7. Cinsel isteksizlik. Her şeye çözümü olan İbn Sina'nın cinsellik konusunda da çözümleri olmaması beklenemezdi elbette. Kendisine bu şikayetlerle gelenlere büyük tıp aliminin tavsiye ettiği reçete şöyleydi.
zencefil, şekerli süt ve yağlı acı yayık bitkisi içilir, balık yedirilir, kuş eti, doğal tavuk eti yedirilir, beli, yasemin yağı ve yoğurtla ovalanır. 8. Astım, nefes darlığı. Nefes darlığı veya astımı olanlara da 1000 yıl önce sağlık tavsiyelerinde bulunmuş İbn Sina. Büyük hekim, nefes almakta zorluk çekenlere pişirilmiş kuru zufa otu yemelerini, ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal karışımı tüketmelerini ve ayrıca ceviz yağı ile birlikte nohut suyu karışımı içilmesini, taze dereotu yenmesini ve sıcak su içilmesini önermektedir. İbn Sina'nın günümüzde de sık sık rastlanan 8 hastalık için önerdiği şifalı tavsiyeleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.